Merhaba, bugün size ayçiçeği motifini anlatacağım. Şimdi yapımına geçelim. Ben yeni başlayanlar için yavaş anlatıyorum. Anlatımım yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Motif için 3,5 milim tığ kullanıyorum ve Alize Cotton Gold ipler kullanıyorum. Renk kodları da şöyle: 26, 690, 216 ve 67. Motif 5 sıradan oluşuyor. Birinci sırası koyu renkte olduğu ve görünmeyeceği için ilk sırasını size açık renk bir iple göstereceğim. Birinci sırada sihirli halka yapıyoruz ve sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci sırayla başlıyorum. Sihirli halka yapacağız önce. Öncelikle benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz. İpi iki parmağınızın arasında tutuyorsunuz ve siz ördükçe ipiniz gelmeye devam ediyor. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Ben sihirli halkayı böyle yapıyorum. İki parmağımın arasında ipi tuttum ve döndürdüm. İpi aldım, iki parmağımın arasına döndürdüm ve bir halka elde ettim. Bunun başka teknikleri de var ama bize küçükken böyle dantel yaparken böyle öğrettiler. Ben de böyle devam ediyorum. İpi iki parmağımın arasına aldım ve halkamı oluşturdum. Tığla halkaya giriyorum. 3,5 milim tığ kullanıyorum. İpi aldım ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 16 tane ikili trabzan yapacaktık. Bu 3 tane zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Tığın başına doladım. Halkanın içine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın başına yine doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Baştaki çektiğimiz 3 zincirde bir trabzan kabul etmiştik. 4 tane ikili trabzan olmuş oldu. Sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan yapacağım. Sırasıyla devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Zincirden sonra 15 tane ikili trabzan yaptım. Zincirimizde bir ikili trabzandı. Toplam 16 tane ikili trabzan olmuş oldu. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekiyorum. Halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. Sıra sonunda 3 zincire dokunmadan bir sonraki trabzanın tepesine kaydırıyorum. 3 tane zincir çekmiştik, ona dokunmuyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine girdim, ipimi aldım ve ilmekten kaydırdım. En sonunda ipimi genişlettim ve motifi içinden geçirdim. İpimi sıkılıyorum ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Birinci sıramız böyle. Sihirli halka içine 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk sıramızı bitirdik. İkinci sıramıza geçiyoruz. Burada 16 tane trabzanımız vardı. İkili trabzanımız. Her birinin tepesini kullanarak ikinci sıramızı örüyoruz. Kahverengi renk yine görünmeyebilir diye ikinci sırayı da açık bir renkle devam ediyorum. İkinci sıra için bir ilmek yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapar gibi ipi döndürdüm. Bir halka yaptım. Tığ geçirdim. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doluyorum. İkisini beraber tuttum. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Herhangi bir tepeden. Ben buradan başladım. İpimi aldım. Yine tığın üzerinde 3 ilmek var. İkili trabzan yaptığımız gibi yine tığın üzerinde 3 ilmek var. Bu sefer ikisini birlikte aldım. İkisini tığda bekletiyorum. İkisini aldım. 2 ilmeği tığda bekletiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere geliyorum. İpimi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Yine ilk ikisini alıyorum. Bu sefer 3'ünü tığın üzerinde bekletiyorum. Yine tığın başına doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini
birlikte alıyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek kaldı. 4'ünü birlikte topluyorum. Aynı yere 3 kere batıyoruz. Sadece ilk 2 ilmekleri alıyoruz. Tığın üzerinde 4 ilmek kaldığında hepsini birlikte topluyoruz. Bir zincir çektim. Topladıktan sonra tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine geldim. Aynı işlemi yapacağım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlk ikisini aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek kaldı. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlk ikisini aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek kaldı. Tığın başına doladım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İlk ikisini aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek kaldı. 4'ünü birden topluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yere geldim. Aynı işlemi tekrarlayacağız yine. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Ve 4'ünü birlikte topluyorum. Yine bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. Ve 4'ünü birden topluyorum. 3 kere batıyoruz ve her battığımızda sadece ilk ikisini alıyoruz. 3. batmanın sonunda ikisini aldık. İlk ikisini aldık. Tığın üzerine 4 ilmek kalıyor. 4'ünü de birlikte topluyoruz. Topladıktan sonra bir zincir çektim. Yine bir sonraki trabzanın tepesine geldim. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Sadece ilk 2 ilmeği alıyorum. 3. batışımın sonunda tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini almıştım. 4 ilmek kaldı. 4'ünü birlikte topluyorum. Bir tane zincir çektim. Bir kere daha göstermek istiyorum. Tığın başına doladım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Ve tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek kaldı. Hepsini birlikte çekiyorum. Arada bir zincir çektim. Zaten 16 tane trabzan tepemiz var. Sırasıyla her birine batarak 16 tane 3 kere batıp çıktığımız grup oluşturuyoruz. Ben sıra sonuna kadar devam ediyorum aynı şekilde ve arada bu ipi yürüterek gizliyorum. Normalde benim aralıklarım bu kadar sık olmasaydı, her birine batmasaydım, ben bu ipi böyle arkadan döndürerek gizlerdim. Ama hem burada motiften geçirerek sabitledim, hem de çok sıkı bir şekilde ördüğüm için, her birinin tepesine battığım için böyle yürüterek devam edeceğim. Sıra sonunda 16 tane grubumu oluşturdum. Toplama yaptıktan sonra bir tane zinciri çektim. Birinci grupla ikinci grubun arasına kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Ve buraya araya kaydırdım. Birinci yaptığım grupla ikinci yaptığım grubun arasındaki bir zincirlik boşluğa kaydırdım. Sonrasında yine ipimi esnettim. Motifi içinden geçirdim. İpi yeteri kadar kesiyorum. Gördüğünüz gibi ikinci sıramız da bitmiş oldu. Üçüncü sıraya geldik. Üçüncü sırada da bu sefer bir zincirlik boşluklara 4 kere batıp tek seferde toplayacağız. Burada 3 kere batmıştık. Burada 4 kere de batıp bir kere de toplayacağız. Yine 16 tane grubumuz olmuş olacak. Kendi kahverengi motifimde şunu göstermek istiyorum. Sıra sonunda bir zincir çekip
Buradaki iki grubun arasındaki bir zincire kaydırıyordum. Bir zincirlik boşluğa kaydırıyordum. Benim elim gevşek, o yüzden bir zincir yeterli geliyor. Ama siz yaptığınızda kasıyorsa, burada bir kasma yapıyorsa siz arada iki zincir çekebilirsiniz. İki zincir çekersiniz, öyle oraya kaydırırsınız. Burada böyle bir kasma yapıyorsa, önde arkada durma oluyorsa arada iki zincir çekmelisiniz. Elimizin sıkılığı, gevşekliği farklı. Arada böyle farklılıklar olabilir. Ben yine kendi yaptığım gibi yapıyorum. Motifimi ipin içinden geçirdim, halkanın içinden. Ve yeteri kadar kesiyorum. Üçüncü sıraya artık kendi yaptığım rengiyle devam etmek istiyorum. Koyu sarı rengi aldım. İlmek yapıyorum bir zincirle. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluklardan birinden giriyorum. Ben genelde ipimi nerede kestiysem onun karşısından giriyorum. Girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek kaldı. Aşağıdakinden tek farkı bir kere fazladan batacağız. Tığın üzerinde 2 ilmek kaldı. İpimi burada gizlemek istiyorum. Araya aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Tığın başına doladım. Aynı yere battım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Arkadaki ipimi, kısa ipimi yine böyle geçirdim. Gizleyebilmek için. Tığın başına doladım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Aşağıda biz bu aşamada toplamıştık. Ama burada 4 kere batım yapacağız. Tığın üzerine bir kere daha doladım. Aynı yere girdim. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Bu sefer tığın üzerinde 5 ilmek varken hepsini birlikte topluyorum. Aşağıdakinden tek farkı burada 3 kere batıp tığın üzerinde 4 ilmek kaldığında topluyorduk. Burada 4 kere batıp tığın üzerinde 5 ilmek varken topluyoruz. Arada da 3 tane zincir çekiyorum. Arada 3 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa geldim. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerine 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek kaldı. 5'ini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Ve 6 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek kaldı. 5'ini birlikte çekiyorum. Arada 3 zincir çektim. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa geldim. İlk ikisini çektim. İlk ikisini çektim. İlk ikisini çektim. Ve ilk ikisini çektim. Tığın üzerinde 5 ilmek kaldığında hepsini birlikte topluyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. 4 kere batıyorum ve ilk ikilerini topluyorum. Birinciyi de ilk ikisini aldım. İkinci de ilk ikisini aldım. Üçüncü de ilk ikisini aldım. Ve dördüncü de ilk ikisini aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. 5'ini birlikte çekiyorum. Hepsini de farklı şekilde göstermeye çalıştım. İçimizden sayıyoruz nasıl yaptığımızı. Siz istediğiniz şekilde sayabilirsiniz. İstiyorsanız şöyle yapın. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İlk ikisini birlikte aldım. Ve tığın üzerinde 6 ilmek var. İlk ikisini birlikte aldım. 5 ilmek kaldı. 5'ini birlikte topluyorum. İster böyle yapın, ister batım sayılarınızı sayın. En sonunda tığın üzerinde 5 ilmek kaldığında hepsini birlikte çekiyorsunuz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. 4 kere batıyorum. En sonda ilk ikisini çektiğimde 5 ilmek kalıyor. 5'ini birlikte topluyorum. Arada 3 zincir var.
Bir sonraki bir zincirlik boşluğa da aynı işlemi yapıyorum. Arada ipimi gizlemeye de devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. 4 kere de batıp 5 tane ilmeği topladım. Gruplarımı yaptım 16 tane. Arada yine 3 zincirimi çekiyorum ve burada yaptığım iki grubun arasına 3 zincirlik boşluğa gelip kaydırıyorum. Yine ilmeğimi esnettim, bir halka yaptım, motifi içinden geçirdim ve sıkıladım. Yeteri kadar ip bırakıp ipimi kesiyorum. 4. ve 5. sırada aynı renk ipi kullanacağız. 4. sırada Ada Masalı motifinden hatırlarsınız. Üçlü, ikili ve tekli trabzanlar çalışacağız. Üçlü, ikili ve tekli trabzanlar çalışacağız ki bu yuvarlak görünümü kare haline getirebilelim. Önceki sıralarda ip gizleme yapmamıştım. Çünkü aralıkları dardı ve gizleyebildim. Ama burada 3 tane zincirim var. Aralıkları geniş. O yüzden öncelikle bir üst sıraya başlamadan ipimi böyle gizliyorum. Üstüne de 4. sırayı ördüğümde aşağıda sabit kalmış olacak. Motiflerden kalan ipler giydiğimizde, yıkadığımızda dışarı çıkmamalı. O yüzden gizlemek önemli. Tam bu zincirli yere geliyorum ve ipimi orada bırakıyorum. Bu zincirli noktayı da ördüğümde kalan kısmı dışarıdan kesebilirim. 4. sıra için köşeden başlıyorum. Yani üçlü trabzanlarla başlayacağız. Yine bir zincirle ilmek yaptım. Tığın başına doladım. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz yine. Ama ben yine kendim yaptığım gibi bu ipi nerede bıraktıysam burayı köşe yapıyorum. Yani ipli yerden önce 1, 2, 3, 4. boşluktan başlıyorum. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben elim alıştığı için artık ipleri daha kolay gizleyebilmek için böyle bir kendimce yöntem geliştirdim. Hangi bir yerden başlayabilirsiniz? Girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek çektim. İpi gizleyebilmek için araya alıyorum. İkisini birlikte yine ipi araya aldım ve ikisini birlikte çekerek 3 kere de çıktığım bir üçlü trabzan yaptım. Yanına yine ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte yaptığım bir üçlü trabzan yaptım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte yapıyorum. Bu köşede 3 tane üçlü trabzanla başladık. Sıra sonunda köşeyi tamamlayacağız. Başlarken sadece 3 tane üçlü trabzan yaptım. Arada zincir yok. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte, ikisini birlikte. 3 tane üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan. Bir sonrakine 3 tane tekli trabzan. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek tekli trabzan yaptım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek tekli trabzan yaptım. 3 tane üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan, 3 tane tekli trabzan. Tekli trabzanın yanına yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 3 tane üçlü trabzan. Burası bizim köşe noktamız. Araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan. Tekli trabzanların yanında ikili trabzan olacak. İkili trabzanların yanında da üçlü trabzan olacak. Yani tekli trabzana da 1 dersek 3 2 1 1 2 3 şeklinde gidiyor. Bir kenarımızı yaptık. İkinci kenarı bu kenara bakarak yapabilirsiniz. 3 tane
üçlü trabzanın yanında 3 tane ikili trabzan var. Üçlü trabzanı köşe noktalarında kullanıyoruz. Üçlü trabzanımızı yaptık. Yanına 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzandan sonra 3 tane tekli trabzanımız var. Bir sonraki boşluğa 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. Tekli trabzandan sonra 3 tane ikili trabzan var. Üç tane ikili trabzandan sonra köşe noktamız var. Köşelerde 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Üçlü trabzandan sonra ikili trabzan grubumuz var. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir sonrakine köşe noktamızı yapıyoruz. 3 tane ikili 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan. Dördüncü kenarı da aynı bu kenara bakarak yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, bir sonrakine 3 tane tekli trabzan, bir sonrakine 3 tane ikili trabzan. Burası bizim köşe noktamız. Burada yaptığımız gibi 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane üçlü trabzan yapmamız gerekiyor. Sıra sonunda bu köşeyi tamamlayacağımızı söylemiştim. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Benim burada böyle yapmamın amacı bir üst sıraya da aynı iple devam edecek olmam. O yüzden tığın başına doladım. Burada 2 zincirle buraya gelip bitirmiyorum. Çünkü 5. sıramız var. Tığın başına doladım. Yaptığım ilk trabzanın tepesine geldim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ünü tekte çekiyorum ve bir tekli trabzan yapıyorum. Bu bana hem bu tarafta hem bu tarafta bir tane zincir veriyor. Yani arada 2 tane zincir çekmiş gibi oluyorum. 5. ve son sıradayız. 5. sırada sadece ikili trabzanlar kullanıyoruz. Köşe noktasında da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekli trabzanla kaydırmıştık. Köşe noktamızı oluşturmuştuk. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincirde bir ikili trabzan kabul ediyorum. Aynı köşe boşluğuna geliyorum. Yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber toplam 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Yine bu köşeyi sıra sonunda tamamlayacağız. Arada zincir yok. Buradaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıdaki üçlü gruplarımızın arasındaki boşlukları yapıyoruz. Arada zincir yok. Bir sonraki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine bir sonraki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine 3 tane ikili trabzanı yaptım ve köşe boşluğuna geldim. Köşelere
3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve yine köşemi oluşturmuş oldum. Sırasıyla yine 3 tane ikili trabzan yapacağız ve aşağıdaki boşluklara çalışacağız. Üçlü grupların arasındaki boşluklara çalışacağız. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşelerin arasında 1 2 3 4 4 tane üçlü grubumuz olacak. 1 2 3 4. İlkini yaptık, ikincisini yapıyorum. İkinci üçlü grubu yaptım. Üçüncü üçlü grubu yaptım. Ve dördüncü üçlü grubu yaptım. Yani artık köşeye gelmiş oldum. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu köşeyle birlikte ikinci kenarımızda bitirmiş olduk. Sırasıyla boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki köşe arasında 4 tane üçlü grubumun olması gerekiyor. Köşeye geldik. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi bu 4. ve 5. sıra ada masalı motifinin son 2 sırası aslında. Oradan da bakabilirsiniz. Önlük süveteri anlatırken ada masalı motifini de anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz son 2 sırasına yine. Üçlü gruplar yaparak sıra sonuna kadar, köşeye kadar devam ediyorum. Dördüncü üçlü grubumda yaptım ikili trabzanlarla ve köşeye geldim. Köşede biliyorsunuz 3 tane ikili trabzanla başlamıştık. Sıra sonunda köşeyi tamamlıyoruz. Arada zincir tığın başına doladım. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Artık sıra sonundayız. Motifin bitimindeyiz. 2 tane zincir çektim. İpimi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. Bu noktada düzgün bir bitiş yapacağız. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Burada amacımız, gördüğünüz gibi zincir ve trabzanların V gibi görünen tepeleri var. 2 tane kanadı var. V'nin bir kanadı burada, bir kanadı burada. Motifi döndürdüm. Burada çektiğimiz 3 zinciri kullanmıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesini kullanıyoruz. Döndürdüm. 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesinden girdim. İpi aldım ve motifin arkasına çektim. Burada da 1-2 tane zincir çekmiştik. İkinci zincirimizin yine dediğim gibi V gibi görünen tepesi var. Motifin iç yüzünde kalan kanadına giriyoruz. Motifin arka tarafında kalan kanadına girdim. İpi aldım ve o kanattan geçirdim. Gördüğünüz gibi bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk.
Bu bize hem düzgün bir görünüm hem de geçen Söğüt hırkada ve Afrika menekşesi hırkasında anlattığım gibi birleştirmelerde bize kolaylık sağlıyor. Ben burada zincirle bitirseydim karşılıklı trabzan tepeleri iki motifte birbirine denk gelmeyecekti. Ben burada iki tepeyi alarak ya da iç kanatlarını alarak artık birleştirme yapabilirim. Düzgün bir bitiş bize bunu sağlıyor. İpi burada çok gerdirmiyorum. İpimi aldım ve artık gizleme işlemini yapacağım. Tepemizi oluşturduk. Burada bir tane zincirle ipi buraya sabitliyorum. Ki sonrasında ipim çıkmasın, sökülmesin. Sonrasında uygun yerlerden ipin dışarıdan görünmeyeceği yerlerden geçiriyorum. Ben genelde buraları kullanıyorum. Bakın köşede böyle ipler var. Bizim trabzanları yaptığımız. Bundan ben bir tanesini bırakıyorum ve ipi buradan çekiyorum. O bir tanesi benim ipimin geriye gelmesini, sökülmesini engelleyecek. Sonrasında aşağıdaki motiften ipler de alarak ipimi çekiyorum. Motifi esnettikten sonra dışarıda kalan ipi artık kesebilirim. Motif bitti. Bu noktada artık işimiz ip gizlemede. Motif kadar ip gizlemeye de önem vermek lazım. Çünkü giyildiğinde, yıkandığında ipimizin sökülmesi demek, hırkamızın ya da yeleğimizin mahvolması demek. O yüzden iplerimizi düzgün şekilde gizliyoruz. Halkada olan ipi çektim. Gevşeyebilir çünkü. Buradan bir zincirle sabitledim. Sonrasında halkanın etrafındaki iplerden ipimi geçiriyorum. Yeteri kadar geçirdikten sonra motifimi esnetiyorum ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. Burada da yine öyle. Buradan girdim. Son bir tane ip bıraktım. Ve ipimi çekiyorum. Ben buradan ne kadar çekersem çekeyim. Buradan almadığım bir ip ipimin geri gelmesini, sökülmesini engelleyecek. Gördüğünüz gibi aşağıdaki sarı motiften de giriyorum ve ipimi alıp çekiyorum. Esnetiyorum ve ipimi kesiyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini birlikte almıyorum. Hepsini birlikte alır da ben bunu geri çekersem zaten ipimi sökmüş olurum. Bu tarafa getirmiş olurum. Ben onu istemiyorum. Son bir tane ip bıraktım burada. Bir tanesini almadım. Kestiğim ipi oradan çektim. Alttaki kahverengi motiften de geçirdim. Motifi esnettim ve kesiyorum. Ben burada zaten sarı rengi başlarken aradan iplerimi gizleyerek devam etmiştim. Burada da geriye doğru ipimi aldım ve motifimi hem sağlamlaştırmış hem de ipimi gizlemiş oldum. Ben bu motiflerle ayçiçeği hırka çalışacağım. Siz istiyorsanız battaniye, yelek, şapka, çanta, atkı yapabilirsiniz. İstediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Bunun öncesinde Afrika menekşesi hırka ve Söğüt hırka anlatım yapmıştım. Orada kaydırma işlemiyle birleştirmiştim. Bu hırkada ip koparmadan birleştirme anlatmak istiyorum. O yüzden böyle üçlü trabzanlarla gruplar oluşturdum ve ip koparmadan hırkamızı birleştireceğiz. Motif anlatımı bu kadardı. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. Sonrasında hırka birleştirmesinde görüşmek üzere.